Sabiha İstanbul Havalimanı'ndan herkese merhabalar. Dünyanın en büyük yeme içme alanına sahip limanından dünyanın lezzetlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Gastroport'un bu bölümünde 2024 restoran ve bar tasarım ödülüne sahip olan Kaymak Restoran'la konuk oluyoruz ve Anadolu Türk mutfağını sizlerle buluşturuyoruz. Gürkan Şef'im selamlar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok iyi gördüm seni. Sağ olun, çok teşekkürler. Şefim, kaymaktayız, misafiriniz. Bize kaymağı anlatır mısın? Tabii ki. Kaymak geçen sene açılmış olan, içerisinde geleneksel Osmanlı ve Anadolu yemeklerini servis ettiğimiz, ayrıca el yapımı şekerlemelerimizi sunduğumuz bir restoranımızdır. İçerisindeki tasarım Derya Galiyeni'ye ait. İçerisinde An isimli kendi tasarımı olan çeşmesiyle beraber birkaç küçük dokunuşları da vardır. Ben o zaman bir yolcumu bulacağım. Tamam. Ona tattıracağız senin lezzetlerini. Tamam. Sen de bize neler yaptın, neler yapıyorsun onları anlatırsın. Bu arada oraya geçmeden önce şunu merak ediyorum ben aslında. Buyurun. Kaymakta en çok yolcular neyi tercih ediyor? En sevdiği yemek ne? Kaymakta yolcularımızın en çok tercih ettiği yemekler Türk yemekleri. Hünkâr beğendi olsun, vişneli yaprak sarma olsun, Harika. humus olsun. Bunlar O zaman en fazla servis ettiğimiz. bunları tadacağız biz bugün. Tabii ki. Öyle diyorum. Evet, doğru. Bir de kumda kahven var sanıyorum. Doğrudur. Yanında da el yapımı geleneksel lokum olarak ikram ediyormuşsun. lokum ve Onları da şekerlemeler inşallah de- alacağız. Tabii ki de. O zaman seni mutfağa uğurluyorum. Ben de Görüşmek yolcumu üzere. bulmaya gidiyorum. Sağ olun, teşekkürler. Normal şartlarda Türk yolcuyu hemen bulabiliyorsunuz ama nedense aradığınız bir şeyi hemen bulamazsınız ya, öyle bir durumla karşı karşıyayım. Fazlasıyla yabancı yolcuyla karşılaşıyorum şu anda. Tabii yabancı yolcu bir sonraki bölümlerimizde bize lazım olacak. Onda bir problem yok ama bu bölümde bize bir Türk yolcu lazım. Bir de işin enteresan tarafı, tek bir kişi lazım bana. Tek seyahat eden insan da bulamıyorum şu anda. Çok garip. Full böyle kalabalık grup halinde 2 kişi, 3 kişi falan seyahat ediyorlar. Bir de şu tarafa doğru bakalım. Bakalım Ekin kimi bulacak? Danışmaya mı sorsak bize bir Türk yolcu bulabilir misiniz diye. Anons geçeriz belki. Merhaba. Hello. Ha, Türksünüz. Evet. Bir restoranımız var. Orada sizi ağırlamak istiyoruz ve yemekler hakkında yorumunuzu alacaktık. Kaymak Restoran, konseptli restoranımız. İsterseniz sizi orada ağırlayalım, yorumlarınızı alalım. Peki, Ve yolcu edelim. Buyurun gidelim. İsminiz neydi acaba? Harun. Harun Bey, çok memnun oldum. Ben de Ekin. Ben de memnun oldum. Misafirimiz olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Umarım sizi memnun bir şekilde yolcu ederiz diye düşünüyorum. İnşallah bakacağız. Yemeklerin tadına bakalım. Gideceğimiz restoranın adı Kaymak Restoran. Zaten Türk yolcuyu da bu sebeple aradık. Türk lezzetleri, Osmanlı ve Anadolu mutfağını kullandığımız bir restoranımız burası. Size ikram edeceğimiz ürünler de tamamen bu konsept olacak. Ve sizin damak tadınıza güveniyoruz açıkçası. Bakalım görelim. Çok iddialı görüyorum ben sizi. Buyurun, afiyet olsun. İçeceklerimiz de arkadan geliyor şimdi. Olsun, başlayalım. Ben ilk Hünkâr Beğendi ile başlamak istiyorum. Benim de burada favori yemeklerimden bir tanesi zaten Hünkâr Beğendi. Ben Hünkâr Beğendi yerken hep genelde şuna dikkat ediyorum. Patlıcanın kararıp kararmaması çok kıymetli. Gerçekten patlıcanı hiç karartmadan çok kıvamında pişirmişler. O is tadını da alabiliyorsunuz. O kremamsı tat da ağza geliyor. Hepsini bir tabakta birleştirmeye başarmışlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Gayet güzel. Hünkâr beğendi. Gerçekten ben de beğendim. Özellikle şu vişneli yaprak sarmasını denemenizi isterim. Hepsi el yapımı ama sanki üretim bandından çıkmış gibi özenle sarılmış. Ve vişne tadı yaprak sarmasına inanılmaz yakışıyor. Gerçekten de öyle. Hepsi standart bir ölçüde. Kattıkları vişne gayet güzel. Şeyler de taze.
Yapraklar. Bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Taze. Bir de yaprakta en önemli konu şu oluyor aslında. Yaprak bazen damarlı olabiliyor ve ağzınıza sert sert kılçık gibi gelebiliyor. Burada o da gelmiyor ağzınıza. Evet, damarlar yok. Ona özellikle dikkat Evet. et. İnce tarafından seçilmiş yapraklar. Humusun tadına baktınız mı? Onu da Bak arasına da. bakalım. Bu da ayrı bir tat vermiş Musa. İçerisine turşu koymuşlar. Turşu çok hoş bir aroma veriyor. Evet. Gerçekten öyle. Burada yemekleri hazırlayan şefimiz Gürkan Şef ekibiyle beraber hazırlıyor. Gürkan Şef'te en sevdiğim taraf şu. Mesela bugün geldiniz bunu yediniz. Yarın ya da önümüzdeki ay, önümüzdeki sene gelin yine bunu yiyecekseniz Aynen. aynı standartta, aynı tatla devam edebiliyorlar. Çok Bu çok güzel. kıymetli bir şey aslında. Yani her seferinde aynı tadı bulmak açıkçası zor. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bunda bazı etkileyen faktörler var. Mesela ürün kalitesi çok etkili olabiliyor. O gün o yemeği yapan insanların psikolojisi bile çok etkiliyor aslında yemeği yaparken. Ama bir Evet. şekilde o standardı tutturmuşlar ve bunu korumaya başarıyorlar. Gerçekten bu çok kıymetli. Dönüşte inşallah bir daha buraya uğrarım, yerim. Arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Hakikaten bayağı tatları hoşuma gitti yani. Sizle tanıştığımızda ilk başta dediniz ki ben eleştiririm, hiç acımam. Bu konuda çok acımasızım. Eğer size bile beğendirdiysek ne mutlu bize diyelim. Gerçekten beğendim. Yapılan ürünler damak tadımıza göre gayet de güzel yani. Ve bunu birçok ülkeden gelenler bile çok rahatlıkla yerler. Tatlıya geçelim mi? Olur, tatlıya geçelim. Tamamdır. Tatlıya geçelim şimdi. Tatlılarımızla beraber kahvelerimizi de içelim. Kumda kahveyi size önermiştim. Bunda kahveyi merak ediyorum. Bakalım nasıl. Size en başta da demiştim biz dünyada en çok yeme içme alanına sahip havalimanıyız. Bu konuda gerçekten bir numarayız. Çünkü 120'nin üzerinde yeme içme alanı, yeme içme ünitesine sahibiz. 60'tan fazla da markaya sahibiz. Hem yerel markalarımız hem globaldeki markalarımızla aslında çok güçlü bir yeme içme imkanı sunuyoruz yolcularımıza. Her alanda farklı deneyimler yaşayabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz, farklı bir tat deneyimi yaşıyorsunuz. Başka bir restoranımıza geçiyorsunuz, orada farklı bir lezzet, farklı bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu konuda sınırsız bir imkan sunuyoruz aslında. Tam bir yaşam alanı. Yani Aynen öyle. Çok ibretlik bir tespit. Bir yaşam, aslında havalimanından ziyade bir yaşam alanı var burada. Kumda kahvelerimiz de geldi. Afiyet olsun. Bu arada Kaymak Restoran'ın en sevdiğim yönlerinden bir tanesi kumda kahve yapılırken yanında da bu görmüş olduğunuz lokumlar el yapımı. Burada üretiliyor direkt. burada öyle. Aynen öyle. Direkt restoranımızda üretiliyor. Buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Bakalım şimdi bunda kahvemizin tadına. Oranı gayet güzel. Değil mi? Evet, bunu duble bile içebilirim yani. Kumda kahvenin Oranı şöyle güzel bir yani. etkisi oluyor. Cezvenin her yerine eşit ısıda kahveye ısı uygulamış oluyorsunuz. Bu da aynı anda ve güzel pişmesini sağlıyor ve köpürmesini, daha dengeli köpürmesini sağlıyor. Böyle de bir lezzet ortaya çıkıyor aslında. Cezveyi kuma mı gömüyorlar? Cezveyi kumun içerisinde gezdirerek böyle pişiriyorlar. Yarıya kadar bazen gömdükleri oluyor, bazen üstünde gezdirdikleri oluyor. Pişme derecesine göre, yani artık pişmeye yakın, iyice gezdirip en son köpüğüyle beraber servisini yapıyorlar. Allah gayet güzel. Kahveyi çok beğendim. Bir de bu şeyi merak ettim. Ben bunu elle Lokum, alayım. tabii lütfen. Lokumu burada üretilmiş. Bakalım nasıl. Hatta direkt yan tarafta lokum tezgahımız var. Direkt şeflerimiz orada lokumları kesip servis ediyorlar. Gerçekten lokumda Değil mi? evet. Afiyet olsun. Peki Harun Bey, genel olarak konseptiyle, lezzetleriyle, imza ürünleriyle Kaymak Restoran'ı nasıl değerlendirirsiniz? Yani 10 üzerinden puan vermek gerekirse 15. o Onun üzerinden 15. net 10 verebilirim. Hatta 15 verebilirim yani. O zaman ne mutlu bize. Evet, gayet güzel. Ben şu kahveyi bitireyim. Lütfen, Artık buyurun. Kalmasın. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sırf kahve için bile gelinebilir yani buraya. Değil mi? Evet. Harika. Son noktaya koydunuz. Daha bunun üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de uçağınıza yavaş yavaş bir kahvenin 40 yıl hatırı var deyip hatırımızla beraber uçağınıza yolcu ediyoruz sizi. Ben teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek Hayırlı üzere. uçuşlarınız olsun. İnşallah bundan sonra her uçuşumda buraya geleceğim yani. Harikasınız. Gastroport'ta bu bölümde Kaymak Restoran'daydık. Gürkan Şef'in lezzetlerini birlikte tattık. Harun Bey bizim konuğumuzdu. Onu uçağına yolcu ediyoruz. Biz de bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın.